Herkese başarı dolu, sağlıklı bir yeni yıl diliyorum dostlar. Dilediğiniz ne varsa hepsi gerçekleşsin yeni yılda arkadaşlar. Ve magazin dünyasında da neler yaşandı dün gece yeni bir yıla girerken ünlüler neler yaptılar konuşacağız arkadaşlar. Ama öncelikle yayına gelmenizi bekliyorum. Sizlerin yayına katılmanızı bekliyorum arkadaşlar. YouTube çağrı yolladı ve dostlarımın yayına gelmesini arzu ediyorum, bekliyorum. Merak ettiğiniz ünlüleri konuşacağız. Televizyon dünyasında neler yaşandı? Yılbaşı gecesi onu konuşacağız. Sahnelerde neler vardı? Merak ettiğiniz ünlülerin özel hayatıyla ilgili konuşacağız. Afra Saraçoğlu'nu da konuşacağız. Ve küs kalamayan barışan iki ünlü ismi de konuşacağız dostlar. Dolu dolu bir yayın olacak arkadaşlar. Yayına katılmanızı bekliyorum. Sizlere mesaj yollamasını YouTube'un ve sizlerin de yayına gelmenizi bekliyorum arkadaşlar. Pardon. Geldiniz. Geldiniz. Caner merhaba, aleykümselam. Sito nasılsın? İyi yıllar, iyi yıllar hepiniz arkadaşlar. Sito Caner, iyi yıllar. Hola Andorra, Deste Andorra, hola. Hola Emila, Emil Guella, hola. Andorra'dan Emil Guella. Happy New Year. Emil Guella, Nur Hayat da burada, Stoak da burada. Nasıl geçti diyor. Çok çabuk geçti, hızlı geçti. Lydia, bonjour Lydia. Bonjour Fransa'dan, Frans. Kasadya, merhaba, merhaba Kasadya. Hasta geçirdim diyor. Caner geçmiş olsun, ne oldu? Özel abonem ve moderatörüm Caner hastalanmış. Çok geçmiş olsun. Jasmine. Jasmine merhaba. Sırbistan'dan Jasmine. Jasmine pozdrav Sırbistan. Happy New Year Jasmine. Caner geçmiş olsun. Nur Hayat. Yayınsız olur mu Nur Hayat? Brezilya. Marsilya, Brezilya. Hola Marsilya, hola. Happy New Year Marsilya. Sitoak. Satina. Milady. Hızlı geçiyor. Ayşenur. Nur Hayat. Bütün dostlar geliyorlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Maalesef dünya acı bir haberle sarsıldı. Yeni bir yıla girmenin mutluluğu bölündü. İsviçre'de bir barda Crans-Montana bölgesinde kayak merkezi kasabası Crans-Montana ve lüks bir kasaba. Çok pahalı bir kasaba. Crans-Montana'da bir barda ne yazık ki patlama meydana geldi ve yangın çıktı. 40 civarında insan hayatını kaybetti. İçinde erkekler var, kadınlar var. 40 civarında insan 2026 yılına girmeyi beklerken hayattan koptular. 100 kadar kişi de yaralandı. Bu yaralılar içinde hayati riski, hayati tehlikesi olan fazlaca insan bulunduğu belirtiliyor arkadaşlar. Evet, maalesef 40 kişi İsviçre'de yılbaşı gecesi meydana gelen bir patlamada, bir barda, Crans-Montana kayak merkezinde, dağ kasabasında, zenginlerin gittiği bir kasaba burası. İsviçre kamu yayın kuruluşu CRF'in haberine göre polis olayın ülkenin güneyinde yer alan Crans-Montana kayak merkezinde, İtalya'ya çok yakın
yılbaşı kutlamalarının yapıldığı bir barda yaşandığını söyledi. Patlamanın sebebi bilinmiyor ama bu e, havai fişek türü e, parlayıcılardan, barutlu malzemeden çıktığı tahmin ediliyor. Önce bir küçük kıvılcım, bir ateşleme, sonra da geride kalan bütün havai fişeklerin bir anda patlaması. İsviçre radyo istasyonu Ron FM patlama meydana geldiğinde barda yaklaşık 200 kişi bulunduğunu açıkladı. Olayın görgü tanığı yaralıları taşımak için sayısız ambulans ve birkaç helikopterin olay yerine gelip gittiğini söyledi. Polis yetkilileri basına yaptıkları resmi açıklamada onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini, bunun 40 civarında olduğu tahmin ediliyor arkadaşlar. Hala ağır yaralılardan hayatını kaybedebilecek olan, hayati risk taşıyan maalesef kişiler bulunduğu söyleniyor. Ölenler arasında İsviçrelilerin çoğunlukta olduğu ama turistlerin de olduğu, yabancıların da olduğu söyleniyor arkadaşlar. Öte yandan İtalya Dışişleri Bakanlığı İsviçre polisinden gelen bilgilere göre ölü sayısının 40'ı, olay yerinde ölü sayısının 40'ı geçmeyeceğini, abartılı rakamlara inanmamalarını insanları, daha ne abartı olacak, işte 40 kişi hayatını kaybetmiş, çoğu ağır yaralı, 100 de yaralı var. Daha ne abartı olacak. Patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. Saldırı ihtimali olmadığını söylüyor polis yetkilileri. Havai fişek tarzı bir maddenin yangına neden olduğunu ve ardından patlamanın meydana geldiğini belirtiyor İsviçre polisi. Bu haber 2026'ya girerken insanların moralini bozmaya yetti arkadaşlar. Ne yazık ki İsviçre'de böyle bir acı tablo meydana geldi arkadaşlar. Evet, acılarını paylaşıyoruz. Ölen yakınlarının, ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Allah toprakları bol olsun. Allah taksiratlarını affetsin diyoruz arkadaşlar. Peki, havai fişek saldırı değil, havai fişek. Ümran da burada, moderatörüm Ümran da burada. Ümran merhaba. Evet ve Tarkan. Tarkan Kıbrıs'ta sahneye çıktı biliyorsunuz. 2026'ya girerken İpek başta olmak üzere bizim İpek Canbulat, ünlü astrolog, astrolojinin prensesi başta olmak üzere, çünkü o bizim arkadaşımız, elbette başta olacak. Tarkan yeni yıla kendisiyle girmek isteyenleri eğlendirdi. Ve daha sonra bir fotoğraf paylaştı Tarkan. Kendisini zıplarken gösteren sahnede. Zıplarken, dün akşam ayaklarımı yerden kestin Kıbrıs yazdı altına ve şöyle devam etti. Dilerim 226'da da ayaklarınız böyle yerden kesilir. Dilerim 226 yılı da ayaklarınızı böyle yerden keser diye kendisini zıplarken ayakları yerden kesilmiş bir fotoğrafını paylaştı Tarkan. Çok mutlu girdi yeni yıla. Ailesi de Kıbrıs'taydı. Kızı ve eşi de yanındaydı arkadaşlar. Tarkan insanları eğlendirerek girdi Kıbrıs'ta yeni yıla. Bu Kenan Doğulu ile ilgili bir YouTube programında çok ilginç bir konu var. Kenan Doğulu anlattı. Bazılarınız dinlemiş olabilir. Aslında gerçekten çok ilginç. Kenan Doğulu, Kenan Yıldız ile arasındaki duygusal bağı anlatıyor. Kenan Yıldız biliyorsunuz Almanya'da doğup büyüyen, baba Türk, anne Alman, bizim çok ünlü bir futbolcumuz, çok genç. 19-20 yaşında, 20-21 İtalya'da Juventus'ta oynuyor. 10 numara oynuyor ve İtalyanların çok beğendiği, yere göğe koyamadıkları, sadece İtalyanların değil, dünya üzerinde futbolu seven herkesin çok takdir ettiği bir oyuncumuz. Goller atıyor, asistler yapıyor, harika çalımları, harika şutları olan bir oyuncumuz.
Şimdi şöyle, Kenan Doğulu'yla bağlantısına geleceğim. Kenan Doğulu anlattı YouTube'da. Arem'le Arman'ın YouTube programı. Çok kaliteli bir program arkadaşlar. Oraya konuk oldu Kenan Doğulu. Kenan Yıldız hakkında şunları söyledi. Ee, Kenan Yıldız'ın ismini ailesi benden almış. Ailesi benden almış. Şöyle, Kenan Yıldız ile ayrı bir bağım var. Çünkü isminin Kenan olmasının sebeplerinden biriyim. Öyle bir hikaye olmuş. Kenan Yıldız'ın babasıyla annesi daha nişanlıyken ben Dinar'daki depremde onlara gitar çalmıştım. Gitar çalmışım. 1995 senesi Dinar depremi arkadaşlar. Afyonkarahisar'ın ilçesi Dinar. Afyonkarahisar'da bizim bir ilimiz, bir şehrimiz. Orada deprem oluyor ve Kenan Yıldız da, Kenan Doğulu da depremden bir süre sonra oradaki insanlara moral vermek için ziyaret ediyor Dinar'ı, çadırları geziyor, deprem çadırlarını ve orada gitar çalıyor bir aileye, onlara moral vermek için. Ben gitar çalarken neşelenmişler. Kenan Yıldız'ın ailesiymiş onlar. Daha Kenan Yıldız yok o zaman dünyada. 1995 senesi. Ben gitar çalarken neşelenmişler ve 90 gün sonra ilk kez gülümsemişler. Babası da dönüp, hanım bir gün oğlumuz olursa adını Kenan koyalım demiş. O yüzden Kenan Yıldız'ın yeri bende başkadır. Evet, çok ilginç değil mi arkadaşlar? Ünlü şarkıcımız Kenan Doğulu'nun ismini koymuşlar. Annesiyle babası Kenan doğunca, çocukları doğunca, bebekleri dünyaya gelince ve o bebek şimdi dünyanın en iyi futbolcularından biri. Bizim de milli takımda gururumuz Kenan, Kenan Yıldız hakikaten çok önemli bir futbolcu. Bayern Münih'te yetişti. Bayern Münih onun kıymetini bilmedi. 2 sene evvel 19 yaşındaydı. İtalya'ya, Juventus'a gitti. İtalyanlar istedi onu. Bayern Münih'te A takımda oynamak istiyordu. Oynatmıyorlardı, almıyorlardı bile A takımına. O kadar yıldız yeteneği olmasına rağmen. O da serbest kalınca İtalya'ya gitti. Juventus'ta kendini öyle bir gösterdi ki kısa sürede A takımında kalıcı oldu. Ve şimdi dünya çapında, 2 senede dünya çapında bir yıldız olmayı başardı arkadaşlar. Arda Güler Real Madrid'de ne kadar önemli bir futbolcumuzsa, Kenan Yıldız da İtalya'da Juventus'ta o kadar önemli bir futbolcumuz. Kenan Doğulu'nun Dinar'a gidip depremzedelere orada şarkı söylemesi, gitar çalıp ne kadar güzel değil mi? Onlara moral vermek için. 95 senesi, 30 sene evvel. Ve Kenan Yıldız'ın isim babası olmuş bir yerde. Çok güzel, çok duygusal bir hikaye arkadaşlar. Bu arada beğen yaparsanız memnun olurum. Yeni gelen, abone olmayan arkadaşlar da abone olarak izlerlerse çok sevinirim tabii. Beğen sayısını da artırırsak. Ya Tuana Yılmaz da Burak Yılmaz, Burak Yörük. Tuana Yılmaz'la Burak Yörük. Yakışıyorlar birbirlerine değil mi? İki nişanlı. Yakışıyorlar değil mi birbirlerine? Burak Yörük. Burak Yörük ne kadar efendi bir insan. Kendinden emin, güler yüzlü, hep gülerek konuşuyor, hep tebessüm ederek konuşuyor. Kendinden emin, sevecen, sevgi dolu, açık, her şeye açık. Hiç kendisini kapatmıyor, kasmıyor. Kimseyle ilgili art niyetli düşünmüyor. Burak Yörük çok kaliteli bir çocuk. Yükselsin, daha da yükselsin inşallah. Çok büyük bir zıplama yaptı. Bu Taşacak Bu Deniz dizisinin oyuncusu biliyorsunuz. Taşacak Bu Deniz dizisi çok başarılı olunca o diziyi öne çıkaran oyuncuların hepsi de çok önemli birer aşama kaydettiler. Burak Yörük de onlardan biri ve gazeteciler, televizyoncular röportaj yapmak için sürekli olarak onun etrafındalar. O da kırmıyor onları. Tuana Yılmaz da nişanlısı, müzisyen, o da yükselen
bir müzisyen. O da yeni yeni şöhreti yakalayan ama bir kemik kitle oluşturmuş. Kendisini seven, kendisini dinleyen, sürekli olarak takip eden bir kitlesi var Tuana Yılmaz'ın da ve kendi bestelerini yapıyor. Söylediği şarkıları kendi besteliyor. Aşk Olsun diye bir şarkım var diyor Tuana Yılmaz. Ben bir kere aşık oldum hayatımda. O kişiye yazdım bu şarkıyı. Canım sevgilim Burak için. Kendimi şanslı hissediyorum ve onu tam olarak hak ettiği kadar sevebilmek istiyorum. Hak ettiği kadar güzel ve sonsuz ve ruhumla diyor Tuana Yılmaz Burak Yörük için. Onu hak ettiği kadar çok sevmek istiyorum diyor. Onu hak ettiği kadar sevebilmek istiyorum. Tam olarak hak ettiği kadar güzel ve sonsuz ve ruhumla sevebilmek istiyorum diyor Tuana Yılmaz ve kendisini şanslı hissettiğini söylüyor. O şarkısı Aşk Olsun şarkısının iki mısrası da şöyle, ilk iki mısrası. Seni kalbimle sevmem çünkü durur diyor. Bedenimle sevmem çünkü çürür diyor. Enteresan bir şarkı. Burak Yöre'ye soruyor gazeteciler. İyi ki var dediğin birisi var mı diye. İyi ki var dediğim Tuanam var ya. Tuanam iyi ki var. Çok iyi geldi bana diyor. Tuana'yla yaklaşık 2 yıldır nişanlılar ve 4 senedir de bildiğim kadarıyla sevgililer. Burak Yörük'le Tuana Yılmaz birbirlerine de çok yakışıyorlar. Mesajlarınıza evet Ümran Tuana da çok güzel diyor. Çok güzel bir kız doğru. Sarışın büyük bir ihtimalle göçmen galiba. Ümran Keleş bir kar yağıyor diyor maşallah diyor. Ümran neredesin? Nerede oturuyorsun? Nereye yağıyor şu anda? Allah mutlu etsin diyor Nur Hayat. Evet. Bu arada Burak Yörük'ün boyu da 1.90. 1.90 santim, 1.90 metre, 1.90 metre imiş. Senin diyorlar Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetiyor insanlar diyor. Sarışın olduğu için herhalde öyle söylüyor röportajı yapan arkadaş. Kıvanç başka bir kişi, ben başka bir kişiyim diyor. Onun kariyeri başka, benim kariyerim başka diyor. Neyin benziyor diyor. İşte sarışınlık falan boy diyor. 1.84 olduğunu söylüyorlar. Senin boyun da uzun olduğunu söylüyorlar. Benim boyum 1.90 diyor Burak Yörük. Hepsi farklı insanlar. Yani birbirlerine benzedikleri söylenemez. Hiçbir türlü benzemiyor. Evet, Caner bence benzemiyor diyor. Bence de benzemiyor. Seher Dumar merhaba. Sevda merhaba. Selamlarınızı alıyorum arkadaşlar. Ve Abi dizisi 13 Ocak Salı günü yayınlanacak. İlk bölümü yayınlanacak. Dün İpek Canbulat bu konuyu konuşurken Abi dizisinin 13 Ocak'ta yayınlanmasını doğru bulmadığını, 13 rakamının uğursuz kabul edildiğini, Salı gününde iyi bir gün olmadığını söyledi. Salı sallanır lafı boşa değil dedi. Yani keşke daha farklı bir zamanda yayınlansa. Bula bula 30 gün içinde, ayın 30-31 günü içinde 13'ünü mü buldular diye de sorguladı. Ve şiddetle karşı çıktı. Yani dizi için iyi olmaz diye konuştu İpek Canbulat. İrem Derici Demet Akalın'la nasıl barıştığını anlattı. Yılbaşı gecesi gazetecilere, muhabirlerle röportaj yaparken nasıl barıştığını anlattı. Demet Akalın babamla reklam filmi çekmişler diyor. Yıllardır yüzü olduğu mobilya firmasıyla
Babası biliyorsunuz ünlü, Türkiye'nin en ünlü reklamcılarından birisi. İrem Derici'nin babası bir reklam ajansının patronu. Ve Demet Akalın'ın çalıştığı mobilya firması, yani reklam tanıtımını yaptığı mobilya firması da İrem Derici'nin babasıyla reklam anlaşması yapmışlar. Onunla çalışıyorlar. Ve Demet Akalın diyor, oradan story koydu diyor reklam çekiminden. Herkes bana yazdı, kızım babanla birlikteler işte, siz niye küssünüz Demet'le? Bak babanla iş yapıyorlar. Neden küssünüz ki? Ya acayip duygusallaştım diyor. Doğru söylüyor insanlar diyor. Demet'e mesaj yazdım akşamüstü diyor. Hadi barışalım dedim. Süper bir cevap yazdı. Hacklendin herhalde. Hacklendin, yani bunu yazan sen değilsin. Hacker yazıyor, hadi barışalım diye. Ya Demet ya. Demet ya. Demet. Hacklendin herhalde demiş İrem Derici'ye. Hadi barışalım deyince durup dururken. Ve İrem Derici de kahkaha atmış. Sonra hiç gerek yok. Gel yeni yıla tertemiz girelim yazmış Demet Akalın'a. O da tamam, bir daha küsmemek üzere. Sakın bir daha küsmeyelim. Bitsin her şey. Küstüğümüz bitsin. Ve birbirimize iyi yıllar diledik diyor Demet Akalın'la. İyi yıllar diledik ve barıştık diyor. Ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Hiç kimseyle küs kalmamak lazım. Bulmuşlar onlar bir yolunu ve barışmışlar. Demet Akalın'ın küs kaldığı insan kalmadı galiba. Ya Fatih Üre'yi öldürdüler ya. Fatih Üre'yi yılbaşı gecesi sosyal medyada maalesef öldürdüler ya. Fatih Ürek akşam saatlerinde hayatını kaybetti falan diye böyle haber yazdılar. Ciddi ciddi. Bir magazin sayfasında gördüm. Şok oldum, şaşırdım. Bayağı böyle bir ciddi ciddi yazmışlar. Bu da 50-60 bin, pardon, 50-60 bin izlenen takipçisi olan bir sayfa. Sayfayı kopyaladım. Menajer Mert Siliv'e yolladım. Fatih Yürek'in menajerine. Mert dedim, bu haber doğru mu? İnşallah doğru değildir. Ondan sonra mesaj yolladım. Mert döndü, abi dedi, doğru değil dedi. Yok abi dedi, hastanede uyutuluyor, durumu stabil. Bir fark yok abi dedi, bir değişiklik yok. Ondan sonra eee, aman dedim ya, aman çok şükür. Çok şükür dedim, peki dedim. Sonra bana tekrar hemen yazdı arkasından. Abi lütfen dedi, doğrusunu yazar mısın sen dedi. Doğrusunu bir yaz, paylaşsana dedi. Herkes bilsin. Şimdi inanırlar bu yazılanlara, insanlar yayılır bu sosyal medyada diye. Tabii yazarım, severek yazarım dedim. Ondan sonra admin arkadaşıma söyledim, hemen bir metin hazırladı. Okeyledim. Ondan sonra onu yayınladım. Yılbaşına, yeni yıla girerken Fatih Yürek'i öldürmek istediler diye. Ee, 15 Ekim kalp krizi geçirmişti biliyorsunuz. 15 Ekim, Kasım, Aralık, 2,5 ay. 2,5 aydır yoğun bakımda ve uyutuluyor arkadaşlar. Çok zor bir durum. Çok zor bir durum. Yani Allah yardımcısı olsun. Allah sağlık versin inşallah. Ve ondan sonra baktım, gece yarısı bir yerde daha gördüm Fatih Yürek'le ilgili haber. Orada da diyordu ki Fatih Yürek'le ilgili öldü haberlerine inanmayın. Çünkü hiçbir yakını, hiç kimse doğrulamadı şu ana kadar haberi diye. Onlar sormamışlar menajerine de, doğrulamadı diye yazmışlar. Sonra da başka bir yerde görmedim. İyi ki de aramışım, sormuşum menajerine. Ve iyi ki de paylaşmışım, inanmayın diye. Hiç gerek yok böyle yalan haberlere. Nedir yani, bundan ne kasıyorlar? Yani buradan takipçi gelse ne olur? Buradan beğen, tık mı alacaksınız? Allah sizi nasıl bilirse öyle yapsın. Evet arkadaşlar, inşallah düzelir. İnşallah Nur Hayat.
Amin diyor Ümran. İnşallah. Akşam televizyon izlediniz mi arkadaşlar? Evde olanlar, misafirlikte olanlar televizyon seyrettiniz mi? Ben kayınvalidemleydik. Şebnem'le beraber, oğlumuzla beraber ve O Ses'i seyrettik. O Ses. Diğer kanallara da şöyle bir baktık ama tabii ki en renklisi, en eğlencelisi Acun Ilıcalı'nın yarışmasıydı. O Ses Türkiye Yılbaşı programıydı. Avayaman çok sükseliydi. Ne kadar iyi sesi var, ne kadar güzel söylüyor ve nasıl hakim değil mi sahneye? Nasıl işini iyi yapıyor. Yani profesyonel şarkıcı gibi kız ve Hadise ile yaptıkları düette hiç Hadise'den eksik kalmadı yani. Hadise'yi de zaten şaşırttı. Burak Yörük de iyiydi. Burak Yörük de iyiydi sahnede. O da işini iyi yaptı. Jüri üyelerinden Giray Altınok'u beğendim. Ve Gupse. Gupse çok iyiydi. Gupse Özay çok iyiydi. Ee, Yani biz hep Barış Arduç üzerinden takdir ederdik değil mi bu çifti? Yani insanlar sosyal medyada özellikle Barış Arduç'un bayan hayranları Gupse'nin çok şanslı olduğunu yazar dururlardı habire. Ancak Gupse'yi çok daha yakından tanıma fırsatı buldu insanlar. Bu e, O Ses Türkiye'deki jüri koltuğundaki performansıyla ve ne kadar e, sıfır ego bir kadın olduğunu, bir ünlü olduğunu gördük. Kıskançlık diye bir şey yok kadında. Kaliteli bir kadın, kendisini iyi yetiştirmiş, iyi eğitmiş. Yani kaliteli bir kadın ve hakikaten bu yarışmada yarışma yapılırsa yani yayınlanırsa böyle bir yarışma tekrar O Ses Türkiye sene boyunca orada direkt jüri üyesi olarak otursun. Çok da esprileri de yerinde, kaliteli, hiç kulağa göze öyle çirkin gelen, kulağa çirkin gelen bir şey yok. Murat Boz'u beğenmedim. Yani Murat Boz kendisini yenilemiyor. Bundan 8-9 sene evvelki Murat Boz orada nasılsa şimdi de yine aynı Murat Boz. Hatta daha performansı düşük. Ee, Yüzündeki estetikler falan Murat Boz'un hoş durmuyor. Yüzüne dolgular falan koydurmuş. Hadisenin estetikleri hiç hoş olmamış. Yüzünü değiştirmiş. Yukarıya doğru çekik bir yüz, gözler falan iyice çekilmiş uçları gözlerin, gerdirmekten yüzünü, dudaklarındaki dolguları. Yani yapmasalar keşke bunları. Keşke bu yani sonu yok bu işin. Estetik operasyonların sonu yok. Evet Murat Boz'da Ümran diyor tık yok, şarkı yok diyor. Yeni bir şarkı yok. Telefonda yıllar önceki şarkısıyla hatırlatıyor kendisinin Murat Boz olduğunu. Telefonda bağlandığı o seyircinin akrabasına bağlandı ya sürpriz yapmak için. Acun Ilıcalı'nın güzel bir buluşuydu o. Renk kattı yarışmaya. Kurayla seyirciler arasından birisini çağırıyor jüri üyesinin yanına ve o jüri üyesi o seyircinin istediği bir arkadaşını ya da akrabasını arıyor telefonla. Ve ben kimim bil bakalım diye işte Murat Boz, Hadise telefonu açanla tek tek konuşuyorlar. Tanımasını istiyorlar kendisi. Murat Boz kendisini tanıtmak için 10 sene evvel çıkardığı şarkıyı okuyor orada. Meşhur olan bir şarkısı o galiba değil mi arkadaşlar? Yılların Murat Boz'u başka şarkısıyla öne çıkamadı. Son yıllarda hiç yok yeni şarkısı. Yani e, Hadise de olmasa olurdu orada. Giray Altınok ve Gupse çok iyiydi. Keşke Beyazıt olsa ama Beyazıt'ın Kanal D'de programı başlıyor. Öyle değil mi? Keşke Beyazıt olsaydı. Çok tadından yenmezdi program. Ee,
Pazar günü saat 20'de Beyazıt Öztürk'ün Joker, Beyaz'la Joker yarışması başlıyor Kanal D'de. Beyaz çok mutlu canım. Gördük tanıtımları. Ne kadar güzel, ne kadar muhteşem bir program. Nasıl kahkaha dolu bir program olmuş Beyaz'la. İple çekiyoruz. 10 reyting civarında reyting alacağını düşünüyorum. İlk programın 10 civarında, 12'ye de çıkabilir düşünüyorum. Karşısında teşkilat falan olmasına rağmen 10 civarında reyting alacağını düşünüyorum. Bakalım göreceğiz pazar günü. Ve O Ses Türkiye'nin şampiyonu Gupse Özay oldu değil mi arkadaşlar? 7.3 puan aldı. Gupse Özay oldu. Emir ve Ceren Benderlioğlu'nu da beğendim. Her şey yak performanslarıyla. Zeynep Tuğçe Bayat, Cansel Elçin, Parole, Parole, Palavra, Palavra'yı güzel söylediler. Murat Ceylan çok başarılıydı. Nasıl yetenekli çocuk değil mi? Murat Ceylan Survivor sunucusu. Yani O Ses Türkiye'de geceye renk kattı. LVBL C5 çok formdaydı değil mi arkadaşlar? Fişek gibi çıktı sahneye, şarkısını söyledi ve insanlar, gençler nasıl beğeniyorlar, nasıl takdir ediyorlar onu. Avayaman'ın sesi, yorumu, şarkıları söyleme tarzı hafif heyecanlıydı ama o kadar olur. Ve O Ses yılbaşı reytinglerde zirvedeydi. Yılbaşı günü programları içinde bütün 100 program içinde yılbaşı günü, yılın son günü diyelim biz ona, 31 Aralık'taki bütün programlar içinde reytinglerde birinci oldu. İbo Show'u şöyle bir baktım, bildiğimiz klasik İbo Show. O da reytinglerde üçüncü oldu İbo Show'da. Ama arada çok fark var. O Ses Türkiye'de çok reyting farkı var. Başka kanallarda da yine vardı yarışma, eğlence falan ama onlar yaklaşamadılar O Ses Türkiye'ye. Dostlar. Ve Afra Saraçoğlu annesiyle girdi değil mi? Annesiyle girdi 2026'ya. Paylaşım, fotoğraf annesi Lütfiye Hanım paylaştı. Kızıyla fotoğrafını. Çok da şirinler, çok da tatlılar. Afra Saraçoğlu. Seda Sayan da bir kanaldaydı ama ben o kanalı seyretmedim. Bir kanalda evet. Bir arkadaşımız Gupse hariç kimse iyi değildi diye yazdı. Selvi Öztürk aleykümselam. Yani şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Yani hala Asena haberi, İbrahim Tatlıses Asena ile hala ondan yani prim yapmaya çalışan bir program. İbo Show Asena ile buluştu yıllar sonra, tamam da yani genç nesil ne Asena'yı bilir ne İbrahim Tatlıses'in eski aşkı olduğunu, eski günlerini bilir. İnsanlar artık öyle şeyleri istemiyorlar yani, öyle klasikleşmiş, geçmişte kalmış, tarih olmuş ilişkileri falan istemiyorlar. İnsanlar, gençleri seyretmek istiyor. Blok 3'ü çıkarsanız da ikna edin. Çıkarın Blok 3'ü mesela yılbaşı ekranına. Edemiyorlar, ikna edemiyorlar. Ajda Pekkan sahne tekliflerini geri çevirdi. 20 milyon lira teklif ettiler yılbaşı gecesi sahneye çıkması için. Geri çevirdi, kabul etmedi. Semiramis Pekkan, kız kardeşi kanser tedavisi görüyor. Bodrum'daki evinde yaşıyor. Ve yeni yıla Ajda Pekkan, Semiramis Pekkan'la kız kardeşiyle birlikte girdi. O yüzden 20 milyon liralık teklifi kabul etmedi. Bakü'den, Azerbaycan'dan mesela yılbaşı gecesi için program teklifi vardı. Kıbrıs'tan vardı. Ankara'dan vardı. Ankara'dan da bir otelden teklif vardı. Hepsini geri çevirdi kibarca. Kız kardeşiyle yeni yıla girmek için.
kanser olan kardeşine destek olmak, moral vermek için. Semiramis Pekka'nın kanser tedavisi son derece bize gelen bilgilere göre iyi devam ediyor. İnşallah atlatacak arkadaşlar. İnşallah bu işin üstesinden gelecek. Peki dostlar, sizleri çok seviyorum. İyi ki beni izlediniz. Bugün böyle kısa olsun biraz. Yeni yılın ilk günüdür. Hepimizin üzerinde dün gecenin yorgunluğu var. Ben de çok sabaha karşı yattım. Sabaha kadar bütün dünyayı gezdim internette. Ve bazı ilginç paylaşımlar da yaptım. Bilal Özcan Official Instagram hesabımda storyleri izleyebilirsiniz. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Hepinize dünyanın her yerinden izleyicilerime sevgilerimi gönderiyorum ve çok mutlu bir yeni sene diliyorum. Çok mutlu, çok sağlıklı, sevdiklerinizle birlikte, ailelerinizle birlikte, barış içinde her şey sizin istediğiniz gibi olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.